Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu dolgulu penye iple yaptığım bu yastığı göstereceğim. Daha önce bir bambu iple yapılışını göstermiştim. Yapılışları aynı, farklı olduğu için bu şekilde farklı duruyor. Bu modeli yaparken içi dolgulu penye ip kullandım. Normal penye ipler de kullanabilirsiniz. Aynı modeli 4 milimetre kalınlıktaki makrome ipiyle de yapabilirsiniz. Benim kullandığım ipi Amazon hesabıma, Türkiye'deki benzer ipleri de hepsi burada hesabıma ekledim. Oradan bakabilirsiniz. Bu yastığa püskülleriyle dahil toplam 200 metreye yakın ip gitti. Yastığım 50'ye 50 santim. Siz bunu daha küçük yaparsanız daha az ip gidecektir. Bunu yaparken 8 milimetre tığ kullandım. Daha önce zincir işi yastığı sadece zincir işi olarak da paylaşmıştım. O şekilde de yapabilirsiniz. Yarım yastık olarak da paylaşmıştım zincir işi. Daha önceki videolara bakarak bunların tariflerine ulaşabilirsiniz. Bu modeli püskülsüz olarak da yapabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Sıradaki videolardan anında haberdar olmak için zile basabilirsiniz. Şimdi videomuzun yapılışına geçmeden önce bir like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi modelin yapılışına geçebiliriz. Bu modeli yaparken ben bu şekilde içi dolgulu penye ip kullandım. İçinde elyaf var. Dolgulu dememin sebebi o. Bakın. İçinde bu şekilde elyaf var. Böyle penye ip kullandım. Dolgulu kullanmanıza gerek yok. Normal penye iplerde kullanabilirsiniz. Ya da 4 milimetre kalınlığında farklı iplerde kullanabilirsiniz. Bu görüntüyü vermek için. 8 milimetre tığ kullanıyorum. Amerika'da yaşayanlar için bu kullandığım ipi Amazon hesabıma ekledim. Aşağıda linkini paylaştım. Oradan bakabilirsiniz. Türkiye'de yaşayan arkadaşlarım için benzer ipleri hepsi burada hesabıma ekledim. Hepsi burada, linkini de aşağıda açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan daha detaylı bakabilirsiniz. Şimdi modelimizin yapılışına başlayabiliriz. Modele sihirli halka yaparak başlıyorum. Ben bu şekilde orta parmağımdan önden arkaya doğru doluyorum. Doladığım ipin altından beri tığımı alıyorum ve bir zincir yaparak burada ipimi sabitleştiriyorum. 3 zincir çekerek modele başlıyorum. Bu ilk çektiğimde sayıyorum. 1 2 3. Tığımı doluyorum. 2 tane daha trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşluk içinde 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3. 3 zincir, tekrar aynı boşluk içerisinde 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3. Arada 3 zincir daha. Tekrar aynı boşluk içerisinde 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi bu halkamı iyice sıkıştırıyorum. Birleştirme aşamasına geçiyorum. Bir zincir. Bu tekrar köşeden başlamak için bu şekilde birleştireceğim. Bir zincir, tığımı doluyorum. Üçüncü zincirin içinden bir batarak bu ipimi de tığıma doluyorum. Bir çakma trabzan yapıyorum. İpimi alıyorum. Üçünü birlikte yapıyorum. 3 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Tığıma doluyorum. Tekrar aynı boşluk içerisinde 2 trabzan daha yapıyorum. Çünkü bu ilk çektiğimiz bizim ilk trabzanımız. 1 2 toplamda 3 olmuş oluyor. Arada 5 zincir. Tekrar tığıma doluyorum. Köşe işlemini yapıyoruz. Burada köşenin tek tarafını yapmıştık. Şimdi iki tarafını yapıyoruz. 3 trabzan, 2 ve 3. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşluk içerisinde 3 trabzan daha yapıyoruz. 1 2 ve 3. Arada 5 zincir.
Tekrar tığıma doluyorum. Boşlukta köşe işlemini yapıyoruz. 1 2 ve 3. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşluk içerisinde 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Bu şekilde 5 zincir çekerek bu köşeyi de yapıyoruz. Sonra bu köşeye kadar yapalım. 5 zincir daha çekip burayı yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Aynı diğer sırada birleştirdiğimiz gibi yapacağız ki ortadan başlayalım. Bir zincir, tığıma doluyorum. Üçüncü zincirin içinden bir ipimi alıyorum. Üçünü birlikte çekerek çakma trabzan yapıyorum. 3 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Tığıma doluyorum. Bu benim ilk trabzanım sayılıyor. 2 trabzan daha yaparak toplamda 3 trabzan yapıyoruz. 1 2, ilk yaptığımla 3 oluyor. Şimdi tekrar 5 zincir yapıyoruz. Bu işlemi sadece köşelerde yapacağız. Bu aralarda hep 5 zincir yapacağız. Bu diğer sırada çektiğimiz 5 zincirin boşluğunda batarak ya da 3. zincirin içine de batabilirsiniz. Boşlukta batarak bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Tekrar bu köşeye gelerek köşe işlemini yapıyoruz. 3 trabzan, 1 ikinci trabzanı yaptım. Şimdi üçüncüyü yapıyorum. Arada 3 zincir. Tekrar tığıma dolayarak aynı boşlukta 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3. Aynı burada yaptığımız işlemi diğer kenarlara da yapıyoruz. 5 zincir. Boşlukta bir sık iğne. 5 zincir. Tekrar köşeye gelerek köşe işlemini yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Köşeye kadar geldim. Köşenin diğer tarafında yaptım. Aynı diğer sıralarda yaptığımız gibi birleştiriyoruz. Bir zincir tığıma dolayarak 3. zincirin içinden ipimi alıyorum. Üçünü birlikte yaparak sıramı tamamlıyorum. Yeni sıraya aynı şekilde başlıyoruz. 3 zincir, 2 trabzan daha yapıyoruz. Toplamda 3 oluyor ilk çektiğimiz zincirle. 5 zincir, boşluğa gelerek bir sık iğne, 5 zincir, sıradaki boşluğa gelerek bir sık iğne, 5 zincir, köşeye gelerek köşe işlemini yapıyoruz. 3 trabzan, 3 zincir, tekrar aynı boşluk içinde 3 trabzan yapıyoruz. 1 ve 2 ve 3. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Ve bundan sonra hep bu aynı sırayı tekrarlıyoruz. Köşe yapıyoruz. Sırasıyla bütün boşluklara 5 zincir çekerek bir sık iğne yapıyoruz. Aynı buradaki gibi. Bu şekilde böyle yastığımın ortasına yerleştiriyorum motifimi. Bu köşeler, bakın bu zincir kısmı değil. Bu köşe kısmı bu yastığımızın köşesine gelene kadar yapıyoruz. Bu şekilde 2 parça hazırlayacağız. Yapmak istediğim uzunluğa kadar yaptım. Bu şekilde köşeler yastığın köşesine geliyor. Bu şekilde 2 parça hazırladım. Şimdi bunları birbirine ekliyoruz. Tek parçayı düzü yere bakacak, tersi yukarı bakacak. Üste ekleyeceğimiz parçada tersi birbirine bakacak, yüzü dışarı bakacak. Şimdi bunları köşede bitmiştim zaten. Köşeden birleştirmeye başlıyorum. 2 köşeyi ucuca getiriyorum.
İkisini birlikte sık iğne yapıyorum. Şimdi bundan sonra tek tek yapacağız. Bunu ikisini birlikte yaptık. 3 zincir, benden taraftaki zincirin içinden beri bir sık iğne, 3 zincir, karşı taraftaki ilk boşluğa batarak bir sık iğne, 3 zincir, benden taraftaki boşluğa batarak, bakın tek olarak batıyorum, benden taraftaki boşluğa bir sık iğne, 3 zincir, diğer taraftaki boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir, benden taraftaki boşluğa bir sık iğne, 3 zincir, diğer taraftaki boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde örneğin devamıymış gibi oluyor. Kenarı çok fazla belli olmuyor. Bu şekilde köşeye kadar birleştirelim. Kenara kadar geldim. Bütün boşluklara battım. Şimdi en son köşeyi ikisini birlikte yapıyorum. 3 zincir, ikisini birlikte sık iğne yapıyorum. Sadece köşeleri ikisini birlikte, diğerleri tek tek yapıyoruz. Şimdi diğer tarafa dönüyorum. Aynı şekilde burayı da yapıyoruz. 3 zincir, benden taraftaki boşlukta bir sık iğne, 3 zincir, karşı taraftaki boşlukta bir sık iğne. Aynı diğer kenarda yaptığımız gibi bu iki kenarı da bu şekilde yapıyoruz. Toplamda 3 kenarı birleştiriyoruz. Sadece bu dördüncü kenarı birlikte yapacağız. Orada yastığı geçirmek için boşluk bırakacağız. Bu şekilde toplam 3 kenarı köşeye kadar yapalım. Köşeye kadar geldim. Şimdi son kenar kaldı. Burada yastığı geçirecek kadar mesafe bırakacağım. Ben sadece birer boşlukları birlikte yapacağım. Burayı açıkta bırakacağım. Eğer sizin yastığınızda bu ölçü daha farklıysa yastığınıza göre farklı boşlukta bırakabilirsiniz. İsterseniz iki tanesini birleştirip ortada mesafe bırakabilirsiniz. Benim yastığım büyük olduğu için sadece birer tane ekleyeceğim. Ortasını boş bırakacağım. Bu kadar mesafe benim yastığım için yeterli. Siz de yastığınıza göre burada istediğiniz boşluğu bırakabilirsiniz. 3 zincir, benden taraftaki boşluğa batıyorum. 3 zincir, karşı taraftaki boşluğa batıyorum. Şimdi bu ikisini birlikte yapma işlemiydi. Şimdi bundan sonrasını tek olarak devam edeceğim buraya kadar. 3 zincir, sıradaki boşluğa batıyorum. 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 Bu son bir tane kalana kadar bu şekilde yapıyoruz tek olarak. 3 zincir, sıradaki boşluğa batıyorum. Şimdi tek olarak yapma işlemi bitti. Şimdi ikisini birlikte yapacağım. 3 zincir, bu son boşluğa batıyorum. 3 zincir, bu arkadaki sonuncu boşluğa batıyorum. 3 zincir, burada yaptığım sık iğnenin içinden bir ipimi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Bir zincir çekerek ipimi burada kesiyorum. Bu ipi de arkada saklıyoruz. Bu kısmı isteğe bağlı olarak yapabilirsiniz. Yapmak istemeyen bu kısmı da yapmak istemeyebilir. Burada ağız kısmını toparladık fazla esnememesi için. Bakın şu anda burası esnek. Burayı da toparlamak için aynı buradaki işlemi yapıyoruz. Bir zincir yapıyorum. Burada birleştirdiğim, burada boşlukta battığım sık iğnenin içinden beri tığımı geçiriyorum. İlmeğimin içinden geçirerek burada ipimi sabitliyorum. 3 zincir, sıradaki boşluğa batarak bir sık iğne. 3 zincir, aynı diğer tarafta yaptığımız gibi tek olarak boşlukta bir sık iğne.
3 zincir, boşlukta bir sık iğne, 3 zincir, boşlukta bir sık iğne. Buraya kadar aynı işlemi yapacağız. Şimdi sonuncu boşluğa batıyorum. 3 zincir, bir sık iğne, 3 zincir. Şimdi ipimizi burada sabitleyeceğiz. Batacak boşluk kalmadı. Buraya ben diğer sırayı yaparken batmışım. O sık iğnenin içinden bir ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçirip bir zincir çekerek ipimi burada kesiyorum. Bu ipimizi de arkada saklıyoruz. Burada bağlama bağcığı olarak sade ipi de kullanabilirsiniz. Zincir çekerek de bağcık yapabilirsiniz. İsterseniz benim gibi püskül takabilirsiniz. İsterseniz sade de bırakabilirsiniz. Püskül yaparken yaklaşık 40 santim uzunluğunda 2 adet ip hazırlıyorum. Bu ipi elimde tutuyorum. Bakın baş parmağımla tutuyorum. Bu şekilde 15 defa sararak püskülümü hazırlıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Bu diğer ipi alıyorum. İpimin içinden geçiriyorum. 2 sefer sıkı düğüm atıyorum. Sonra bu püskülü düzeltiyoruz. Diğer ipi alıyorum. Püskülün boyunda bu şekilde yerleştiriyorum. Yaklaşık 1-1,5 santim kadar boşluk bırakarak sarmaya başlıyoruz. 2, 3 ve 4. Şimdi bu ipimizi de 2 sefer sıkı düğüm atıyorum. Bu bağladığımız ipi bu sardığımız yerin arkasından bir tığımı geçiriyorum. İkisini birlikte aşağı doğru çektiriyorum. Şimdi bu püskülümüzü düzeltiyoruz. Bu şekilde ortadan hepsini kesiyoruz. Sonra boyunu düzeltiyoruz bu şekilde. Benim ipim şu anda sökülmüyor. Eğer sizinkinde sökülüyorsa uçlarını yakabilirsiniz. İsterseniz iğneyle de dikebilirsiniz. Ben de şu anda o sorun yaşamadığı için bu şekilde bırakacağım. Bu köşede ekleme yaptığımız yerlerden, bu köşeden ikisini birlikte eklediğim yerden beri tığımı geçiriyorum. İpimin tekini oradan alıyorum. Diğer ucuyla bu şekilde 2 sefer düğüm atıyorum. Sonra bu bağladığım ipi püskülün içine doğru çektiriyorum. Arkası temiz durması için. Eğer püskülden uzunsa fazlalığı kesiyoruz. Bu şekilde diğer püskülleri de takalım. Sonra bitmiş halini göstereyim. Modelin bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Bu modeli ister kalın ip ister ince iple yapabilirsiniz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.